Geçen haftaki aşırı dolu pilot bölümün ardından Welcome to Derry, daha yönetilebilir hedeflerle daha odaklanmış bir anlatıya dönüşmeye başlıyor. İlk bölümün şok edici final sahnesinde Yeni Kaybedenler Kulübü, dizinin ana kahramanları olarak gösterilen bir grup çocuk, törensiz bir şekilde katledildi. Bu ikinci bölüm, gerçek kahramanlara, yani Hanlon ailesine odaklanmakta hiç vakit kaybetmiyor. Taylor Page ve Jovan Adepo, ikisi de harika performanslar sergileyen muhteşem oyuncular ve hikayeyi ilginç bir bakış açısıyla anlatıyorlar. Hanlon ailesi, Derry'e yeni taşınmış. Bu yüzden bu tuhaf, canavarlarla dolu kasabaya sudan çıkmış balık gibi geliyorlar, dışarıdan bakanlar gibi. 1962'de siyah bir aile olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu çalkantılı ve dönüştürücü dönemi keşfetmek için mükemmel bir duygusal odak noktası oluşturuyorlar. Sivil haklar hareketi ivme kazanmaya başlıyor ve Başkan Kennedy ırksal eşitliği savunuyor. Ancak hala gidilecek çok uzun bir yol var. Welcome to Derry hala her yerde, ancak bu haftaki bölümde topluluk arasında biraz daha akıcı bir şekilde geçiş yapıyor. Akşamdan kalma bir havacının kusmasından, okul kafeteryasında bir tepsiye dökülen patates püresine kadar harika bir uyum kesiti var. Bu bölüm bize her karakterin işlevinin ne olduğu, genel hikaye için neden önemli oldukları ve tüm bunların nereye gittiği konusunda daha net bir fikir veriyor. Welcome to Derry muhteşem görünüyor ve harika bir müziğine sahip. Dizinin görünümü tam yerinde. Eski zamanları anımsatan dekorlar, kostümler ve prodüksiyon tasarımı son derece sürükleyici. İlk bölümde dizinin adı kanalizasyon suyundan fışkırıyor. Ancak ikinci bölümde dizinin özel açılış jeneriği sahnesi başlıyor. Bu jenerik sahnesi, Welcome to Derry için mükemmel bir atmosfer yaratıyor. Derry'nin hoş bir ışık altında çekilmiş bir dizi muhteşem retro resmiyle, klasik Amerikan atmosferini yakalıyor ve ardından arka planda gizlenen Pennywise'ı yavaş yavaş tanıtıyor. Bu imgeler diziyi özetliyor. 60'ların başındaki küçük kasaba Amerikasına gerçekten uğursuz, canavarca bir arka planla bir bakış. Film müziğine bayılıyorum. Döneme uygun tüm müzikleriyle neredeyse Goodfellas film müziği gibi. Percy Faith'in A Summer Place'deki temasından Mario Lanza'nın You'll Never Walk Alone kaydına kadar her şarkı seçimi dönemin atmosferini yansıtıyor ve ekrandaki dehşetle tedirgin edici bir tezat oluşturuyor. Dizide Frankie Lyman ve Dee Dee Sharp gibi birçok siyah sanatçı yer alıyor. Bu da dizinin sivil haklar dönemi ve JFK dönemi Amerika'sındaki ırk ilişkilerini ele aldığı biçimine incelikli bir şekilde bağlanıyor. Welcome to Derry. Hala gerçek korkular sunmakta zorlanıyor. Welcome to Derry hala gerçek korkular yaratmakta zorlanıyor. Dizi, korkutucu bir fikre değindiğinde bile onu korkutucu olmaktan çıkıp saçma bir hale gelene kadar tırmandırma eğiliminde. Ronnie'nin kendi yatağında yorganın altında sıkışıp kaldığı sahne, Psycho tarzı bir duş korkusunun mükemmel bir örneği. Güvenli ve rahat olması gereken bir şeyi alıp korkutucu hale getiriyor. Ancak yatak bir rahime dönüştüğünde ve Ronnie'nin annesi onu doğum sırasında öldürdüğü için azarladığında ve kendi göbek bağını ısırmak zorunda kaldığında, bu absürt derecede inceliksiz hale geliyor. Bu tür çizgi film korku filmleri işe yarayabilir. Bu Evil Dead serisinin ekmek teknesidir. Ama seyirciyi gerçekten korkutması için sıçrama çubuğunu gerçekten rahatsız edici bir şeyle dengelemeniz gerekir. Bununla birlikte, korku tarafı hala hayal kırıklığı yaratsa da, dramatik unsurlara kapılmaya başlıyorum. Lily ve Ronnie'nin gerçeği arayışına ve Hanlon'ların tuhaf yeni kasabalarına uyum sağlama mücadelesine odaklanıyorum. Welcome to Derry'nin harika bir dizi olabileceğine dair umut var.